Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Antalya'da Konyaaltı plajının falezlere en yakın olduğu noktadayım. Burada size bazı şeyler anlatacağım. Konu enerji hatları ve enerji leyl hatları denilen bazı hatlar var yeryüzünde. Benim mesela buraya gelmekteki sebeplerimden bir tanesi, meditasyon yapmak amacıyla gelinen en güzel mekanlardan bir tanesi burası. Neden burası? Onu size söyleyeyim. Birincisi, denizde zaten çok yoğun bir enerji var. Yani burada ciddi anlamda bir enerji var. Fakat bu enerjiler geliyor, tam şuradaki falezlerin oraya kadar geliyor ve orada tekrar bir enerji döngüsü, sirkülasyonu oluşuyor tam burada. Şimdi buranın bir özelliği daha var. Akdeniz'de, yani Antalya'da buraya kadar olan bölge Çakıldeniz'dir. Kemer'den Antalya merkez, işte tam şu noktaya kadar olan yer Çakıldeniz'dir. Bu bölgeden sonra falezler başlar ve falezlerin bittiği yerde Kumdeniz başlar. Yani enerji buraya kadar geliyor, burada bir değişime uğruyor ve ardından da öbür tarafta Kumdeniz başlıyor. Yani enerjinin burada yaptığı etki bitiş ve başlangıç noktası. Bu şekilde her yerin kendine göre bir enerjisinin değiştiği alanlar vardır. Mesela evlerimizde de vardır. Hani küçüklükten derler ki bir yerde oyun oynarsın kapının dibinde, işte eşiklikte oynama denir. Neden eşiklikte oynama denir? İşte eşiklikte oynama, çarpılırsın denir. Neden çarpılırsın deniliyor? Çünkü o eşiklikte bir enerji akımı var. O eşiklikte bir enerji akımı var. Orada birincisi, eşiklikteki, yani bir kapı boşluğunda rüzgar oradan devinim yaptığı için bir enerji akışı oluşur. Devinim yaptığı için bir enerji akışı oluşur. Bir de kapı giriş ve çıkışlarında her zaman enerjiler hareket eder. O yüzden mesela bir ticarethanenin giriş kapılarına televizyon falan yerleştirirler. Ya da işte kapıların önüne bayraklar asarlar. Bayraklara rüzgarlar vurdukça orada hareket meydana gelir. Hareket meydana geldikçe de bereket meydana gelir. İşte oralarda o rezonanslar oluşur. Şimdi bu şekilde rezonansın, yani yerkürenin rezonansların çok yoğun olduğu, hatların olduğu yerler var. Mesela ben meditasyon yapmak için tam bu noktayı tercih ediyorum ve gerçekten de burayı enerjik anlamda çok başarılı buluyorum. O leyl hatları dünyada yer kabuğuyla alakalı olarak değerlendirdiğimiz zaman bazı yerlerde çok yoğundur. Zaten siz de gittiğiniz zaman oradaki o enerjik yapıyı zaten hissedersiniz. Nasıl hissedersiniz? Size örnek vereyim. Oralar nerelerdir? Birincisi, mesela İstanbul'da Ayasofya. Ayasofya'ya gittiyseniz, Ayasofya'nın içine girdiyseniz, Ayasofya'nın şöyle duvarlarına dokunduysanız, orada o tarih kokusunu, oradaki o müthiş enerjik yapıyı zaten bilirsiniz. Sonra hacca gidenler Kabe'ye giderler. Kabe'de yine yüksek bir enerji akımı mevcuttur. Bursa Ulu Cami'ye gidenleriniz vardır. Bursa Ulu Cami'de çok fazla vardır. Yine bu şekilde tarihi camilere gittiğiniz zaman ya da işte Avrupa'daki katedraller falan da vardır. Katedraller, kiliseler, yani o tarihi olan alanlarda enerji rezonansları çok çok yüksektir. Enerji rezonanslarının yüksek olduğu yerdeki hatlar, yani manevi hatlar da yüksek oluyor. Dolayısıyla etkileri de çok daha farklı oluyor değerli izleyiciler. Evet, böyle bir konudan bahsedeyim dedim. Şöyle 3-4 dakika içerisinde. Enerjik yapı, özellikle meditasyon yapıyorsanız enerjik yapılar çok çok önemli. Çünkü mesela siz bir camiye gidersiniz namaz kılmak için. Gittiğiniz cami eski bir eserse, tarihi bir binaysa, tarihi bir yerse, orada kıldığınız namazdan çok daha büyük bir keyif ve lezzet alabilirsiniz. Mesela gidin, bir mahalledeki caminize gidin, bir de Bursa Ulu Cami'ye gidin mesela. Aradaki farkı çok ciddi anlamda hissedeceksinizdir yani. Mesela işte İstanbul'daki Sultanahmet'te ya da işte Kabe'de kıldığınız namaz, Medine'de kıldığınız namaz. Bunlar çok çok farklıdır. Bu konuda böyle bir bilgi vereyim dedim. Mesela işte Kudüs var, Mescid-i Aksa.
Oradaki enerjiler de çok daha farklı. Dolayısıyla yani ister ibadet olsun, ister meditasyon olsun, ister düşüncelerinizi dinlemek olsun, bunları yapacağınız yerleri güzel seçerseniz, doğayla iç içe ve doğanın kendi enerjilerinin yoğun olduğu alanlarda yaparsanız çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz değerli dostlar. Evet, bu videoya teşrif eden, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.